Evren nasıl oluştu? Büyük patlama gerçekten her şeyin başlangıcı mıydı? Yoksa daha büyük bir hikayenin sadece bir perdesi mi? Peki ya en çılgın olasılık? Belki de hepimiz devasa bir kara deliğin içinde yaşıyoruzdur. Bu videoda kozmolojinin sınırlarını zorlayan ve evrenin gerçek doğasına dair radikal bir bakış açısı sunan bir teoriye dalacağız. Hazırsanız evreni ve zamanı yeniden düşünmemizi sağlayacak bu yolculuğa başlayalım. Modern kozmolojiye göre evrenimiz yaklaşık 13,8 milyar yıl önce inanılmaz küçük ve sıcak bir noktadan aniden genişleyerek başladı. Bu olaya büyük patlama, Big Bang diyoruz. Standart modele göre o andan itibaren uzay sürekli genişliyor ve galaksiler bizden uzaklaşıyor. Ancak bu modelin açıklamakta zorlandığı bazı büyük sırlar var. Evren neden bu kadar homojen ve düzgün? Uzak galaksilere hangi yöne baksak, evren neredeyse her yerde aynı görünüyor. Oysa büyük patlamanın hemen ardından farklı bölgelerin birbiriyle iletişim kuramayacak kadar uzak olması gerekirdi. Yine de evren her yerde şaşırtıcı derecede benzer çıktı. Bu nasıl mümkün oldu? Evrenin genişleme hızı tam olarak nasıl belirleniyor? Gökbilimciler, evrenin genişleme hızını, Hubble sabiti, farklı yöntemlerle ölçtüklerinde tutarsız sonuçlar elde ediyorlar. Evrenin erken dönemine bakarak, örneğin kozmik mikrodalga arka planına dayanan Planck uydusu verileriyle, yaklaşık 69 kilometre bölü saniye bölü milyon parsek buluyoruz. Ancak bugün bize daha yakın süpernova gözlemleri ise yaklaşık 74 kilometre bölü saniye bölü milyon parsek gibi daha yüksek bir değer veriyor. Bu Hubble gerilimi dediğimiz gizem, standart kozmolojide henüz tam çözülebilmiş değil. Karanlık enerji gerçekten var mı? Gözlemler, evrenin genişlemesinin zamanla hızlandığını söylüyor. Oysa sağduyuya göre kütle çekim yüzünden genişleme yavaşlamalıydı. Bilim insanları bu hızlanmayı, evrenin %68'ini oluşturduğu düşünülen gizemli bir karanlık enerjiyle açıklamaya çalışıyor. Ancak karanlık enerjinin doğası tam bir muamma. Laboratuvarda doğrudan gözlenemiyor ve fiziğe getirdiği sorunlar var. Acaba evreni anlamak için karanlık enerji gibi görünmez bir bileşene gerçekten ihtiyacımız var mı? Yoksa olayı yanlış mı yorumluyoruz? Bu sorular, kozmolojinin günümüzdeki en büyük bilmeceleri. Büyük patlama tek başına tüm bu gizemleri açıklayamıyorsa, işte tam burada alışılmışın dışındaki bir fikir devreye giriyor. PPBH 4DF kozmolojisi adlı tartışmalı ama bir o kadar da ilgi çekici bir teori. Açılımı primordial Planck kütleli kara delik, 4 boyutlu fraktal, yani kabaca ilkel Planck kütleli kara delik 4 boyutlu fraktal modeli. Bu teori, evrenimizin aslında devasa bir kara deliğin içindeki bir beyaz delikten doğmuş olabileceğini öne sürüyor. Göreceğiz ki bu fikir, gizemlerin birkaçını tek hamlede çözebilecek kadar güçlü ipuçları sunuyor. Öyleyse gelin önce, evren kara deliğin içinde ne demek, bunu anlamaya çalışalım. Önce kara delik kavramını hatırlayalım. Kara delikler, büyük bir kütlenin uzay zamanı aşırı derecede bükmesiyle oluşan, ışığın bile kaçamadığı kozmik tuzaklardır. Bir kara deliğin sınırına olay ufku deriz. Bu sınırı geçen her şey, madde veya ışık fark etmez, geri çıkamaz ve merkeze doğru düşer. Merkezde ise fizik kurallarının anlamını yitirdiği, yoğunluğun sonsuza gittiği bir tekillik, singularity olduğu düşünülür. Peki, bütün bunların bizim evrenimizle ne ilgisi var? Standart kozmoloji der ki, evren geçmişte bir tekillikten büyük patlama anında doğdu ve genişliyor. Öte yandan bir kara deliğin içinde de geleceğe doğru tekillik vardır. Merkeze düşersiniz. Yani biri geçmişte, diğeri gelecekte tekillik barındırıyor. PPBH 4DF modeli işte bu iki resmi tek bir çerçevede buluşturuyor. Teori diyor ki, evrenimizin büyük patlama tekilliği aslında dev bir kara deliğin içinde meydana gelen bir beyaz delik olayı olabilir. Beyaz delik nedir? Matematiksel olarak, genel görelilik denklemlerinde bir kara deliğin zamanının tersine çevrilmiş halidir. Yani bir kara delik nasıl içine madde ve ışık çekiyorsa, bir beyaz delik de içinden sürekli madde ve enerji fışkırtır ama içine bir şey giremez.
Hiçbir beyaz delik gözlemlemedik ve fizik yasaları gereği doğal yollardan oluşmamaları gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü entropi yasasına aykırı görünürler. Fakat evrenimizin başlangıcını özel bir durum olarak ele alırsak, büyük patlamayı bir beyaz delik olarak yorumlamak akla yatkın olabilir. Bu, kara deliğin içindeki bir gözlemci için evrenin doğuşu anlamına gelirken, dışarıdaki biri için kara deliğin içine hapsolmuş bir yapı anlamına gelecektir. Bir benzetmeyle açıklayalım. Balon analojisi. Klasik olarak evreni, yüzeyi genişleyen bir balona benzetiriz. Galaksiler balonun yüzeyindeki noktalar gibidir ve balon şiştikçe noktalar birbirinden uzaklaşır. Genişleme. Bu balonun içi ise evrenimizin dışında kalan hiçliktir. Şimdi, alternatif modelde evrenimiz bir kara deliğin içindeyse, biz adeta balonun içindeyiz ve balon şişiyor. Ancak dışarıdan bakan biri, yani kara deliğin dışındaki gözlemci için balon aslında büzülüyor olabilir. Çünkü kara deliğin dışarıdan görünüşü, içine düşen her şeyin merkezdeki tekilliğe doğru çökmesidir. İçeriden bakan bizler ise bunun tam tersini deneyimliyor olabiliriz. Balonun içindeki uzay genişliyor ve madde birbirinden uzaklaşıyor. Yani aynı olay farklı perspektiflerden tam zıt biçimde görülebilir. Bu perspektif oyunu gerçekten akıl açıcı. Evrenimiz daralan bir yapının içinde olabilir ama biz içindeyken onu genişliyormuş gibi algılıyoruz. Bir kara deliğin içine düştüğümüzde normalde kaçış olmadığını biliyoruz. Ancak eğer o kara deliğin içinde uzay ve zaman bükülüyorsa içerideki fiziğin kuralları farklılaşabilir. Belki de kara deliğin içindeki zaman dışarıya göre farklı akıyor ve bir tür iç bölge oluşturuyor. Dışarıdan tek bir noktaya düşen maddeler içeride koskoca bir 3 boyutlu uzay oluşturabilir. Bu tuhaf fikri sindirmek zor, biliyorum. Ama bu modelin getirdiği bazı pratik avantajlar var. Evrenimizin iç yapısını açıklamakta yardımcı olabileceği noktalar mevcut. Biraz da onlara bakalım. Az önce bahsettiğimiz Hubble gerilimi, evrenin genişleme hızını ölçerken karşılaşılan soruna verilen addı. Standart modelde bu gerilimi çözmek için fiziğimize yeni bir bileşen eklememiz gerekti. Karanlık enerji. Karanlık enerji, evrenin dokusuna gömülü, görünmez bir itici güç gibi düşünülebilir. Uzayı adeta bir balon gibi şişiriyor ve galaksileri birbirinden uzaklaştırıyor. Bu sayede evrenin genişlemesinin hızlanmasını açıklıyoruz. Fakat bu açıklama bir muammayı başka bir muamma ile değiştirmek gibi. Karanlık enerjinin ne olduğu hakkında elle tutulur bir teorimiz yok. Sadece etkisini hesaplıyoruz. PPBH 4DF kara delik modeli ise diyor ki, belki de karanlık enerji diye bir şeye hiç ihtiyacımız yoktur. Evrenin hızlanarak genişliyor gibi görünmesini sağlayan şey, kara deliğin içindeki özel koşullar olabilir. Bu nasıl mümkün olabilir? Adım adım düşünelim. Kara delik içinde doğan evrenimizin başlangıcında, yani beyaz delik anında, muazzam bir enerji ve madde dışarı püskürtüldü. Büyük patlama. Bu süreçte yoğun kütle çekim dalgaları ve uzay zamanın inanılmaz bir dinamiği söz konusu. Başlangıçtaki bu itici etki, içerideki uzayın genişlemesine yol açmış olabilir. Kara deliğin olay ufkuna doğru yaklaştıkça zamanın akışı ve uzayın yapısı tuhaflaşır. Bir gözlemci, olay ufkuna düşen cisimlerin yavaşladığını ve durduğunu görür. Sonsuz zaman alır gibi. İçeriden bakan bizler ise bu ufka doğru genişlerken hiçbir duvara çarpma hissetmeyiz. Evrenimiz gayet normal bir şekilde büyüyor görünür. Ancak genişleme oranı kara deliğin yapısıyla bağlantılı olabilir. Uzak galaksilere baktığımızda çok eski zamanlardaki halleriyle görürüz. Yani onların ışığı bize milyarlarca yılda geliyor. Bu uzak geçmişte evren daha gençti ve muhtemelen genişleme hızının farklı bir evresindeydi. Yakınlardaki galaksilere baktığımızda ise evren daha yaşlı ve gözlemlere göre daha hızlı genişler halde. Kara delik modelinde evrenin genişlemesi belki de gerçekte yavaşlamıyor, fakat bizim perspektifimizde giderek hızlanıyormuş gibi görünüyor. Kütle çekim nedeniyle bükülmesi, ışığın ve zamanın davranışını etkileyerek bize böyle bir izlenim veriyor. Bu noktada gravitasyonel dalgaların geri tepmesi gibi kavramlar da gündeme geliyor. Büyük patlama anında üretilen kütle çekim dalgaları evrenin yapısını titreştirmiş olabilir. Bazı teorisyenler
bu dalgaların etkisinin uzayı iten bir bileşen gibi davranabileceğini öne sürüyor. Yani karanlık enerji yerine evrenin geneline yayılmış bu türden bir kütle çekimsel geri tepme etkisi galaksileri hızlanan bir şekilde uzaklaştırıyor olabilir. Sonuç olarak kara delik içinde evren fikri, Hubble gerilimini ve evrenin hızlanan genişlemesini yeni bir gözle ele alıyor. Eğer doğruysa karanlık enerji aslında bir yanılgı olabilir. Onun yerine evrenimizin içinde bulunduğu büyük yapının, kara deliğin geometrisi ve başlangıç koşulları genişlemeyi hızlandırıyor görünebilir. Bu elbette henüz kanıtlanmış bir çözüm değil, ancak ortada koca bir gizemli enerji icat etmek yerine bildiğimiz fiziğin farklı bir yorumunu kullanmak çekici bir yaklaşım. Evrenimizin şekli ve büyüklüğü hakkındaki tartışmalar da bu alternatif modelle birlikte ilginç bir hal alıyor. Kozmologlar evrenin büyük ölçekte düz, geometrik olarak Öklidyen göründüğünü söylüyor. Planck uydusunun ölçümleri evrenin toplam eğriliğinin sıfıra çok yakın olduğunu omega yaklaşık olarak bir gösterdi. Düz bir evren fikri genellikle sonsuz bir evren olarak yorumlanır. Eğer evren eğrilmemişse kenarı olmadan sonsuza uzayabilir. Fakat bu kesin olmak zorunda değil. Evren sonlu ama sınırsız da olabilir. Tıpkı dünyanın yüzeyinin sonlu olup kenarı olmaması gibi. PPBH 4DF modeli, evreni 4 boyutlu bir uzayın içinde yer alan 3 boyutlu bir yüzey olarak hayal ediyor. Bu, geometri olarak 3 sfer denen bir yapıya denk geliyor. 1-2 sfer dünyanın yüzeyi gibidir. 2 boyutlu bir yüzey, 3 boyutlu bir kürenin üzerinde. Benzer şekilde 3 sfer de 3 boyutlu bir yüzeydir ama 4 boyutlu bir kürenin yüzeyi olarak tanımlanır. Bu tabii ki zihinde canlandırması zor bir şey. 4. uzaysal boyutu doğrudan deneyimleyemeyiz. Ancak matematiksel olarak evrenimizin böyle bir 3 sfer olma ihtimali vardır. Bu ne anlama geliyor? Eğer evrenimiz 3 sfer ise sonlu bir hacme sahip olabilir ama yine de kenarı veya merkezi olmayacaktır. Uzayda yeterince uzun bir yolculuk yapsanız, teoriye göre eninde sonunda başladığınız noktaya geri dönebilirsiniz. Tıpkı dünyada düz bir çizgide giderseniz en sonunda dünyayı turlayıp aynı noktaya varmanız gibi. Şimdi bu fikri bir kara delik bağlamına koyalım. Evrenimiz 4 boyutlu bir yapının içinde kavisli ise, belki de bu yapı bir kara deliğin iç bölgesine karşılık geliyor olabilir. Oldukça şaşırtıcı bir rastlantı. Evrenimizdeki tüm madde ve enerjiyi bir araya toplarsak hesaplanan Schwarzschild yarıçapı, yani bu kütleye sahip bir kara deliğin yarıçapı, kabaca 13,7 milyar ışık yılı çıkar. Bu sayı, gözlemlenebilir evrenin yarıçapına çok yakın. Başka bir deyişle, evrendeki toplam kütle enerji yoğunluğu öyle bir değer ki, evren sanki tam da bir kara deliğin sınırında duruyor gibi. Bu ilginç tesadüf, bazı bilim insanlarına acaba evrenimizin kendisi bir kara delik olabilir mi sorusunu düşündürmüştür. Eğer evren bir kara delikse, dışarıdan bakan biri için bizim evrenimizin sınırı bir olay ufku gibi davranır. Biz içerideyken bu sınırı geçip dışına çıkamayız, çünkü bizim için ulaşılmaz bir ufuk olur. Bu, kozmolojik olarak şunu ima eder: gözlemlenebilir evrenimiz aslında tam da olması gerektiği kadar büyük. Ne daha küçük, ne daha büyük. Evrenin omega eşittir 1, düz çıkması da bu kara delik olay ufku hipoteziyle tutarlı olabilir. Çünkü büyük bir 3 sfer bizim ölçeğimizde düz görünür. Bu model ayrıca evrenin toplam enerjisi hakkında da radikal bir fikir veriyor. Toplam enerji 0 olabilir. Evet, yanlış duymadınız. Eğer evren bir kara deliğin içindeyse, kütle çekiminin potansiyel enerjisi, negatif değer kabul edilir, ile maddenin enerjisi, pozitif, birbirini tam olarak dengeleyebilir. Bu fikir yeni değil. Uzun zamandır bazı kozmologlar, evren net olarak hiçbir şeydir diye esprili bir iddiada bulunurlar. Yani tüm enerji hesaplarını toplarsanız, artılar ve eksiler birbirini götürür ve evren hiçlikten var olmuş olabilir. Eğer bu doğruysa, büyük patlama aslında enerji bakımından evreni yoktan var etmekte bir sorun yaşamaz. Çünkü totalde alınan ve verilen enerji sıfırlanır. Peki evren gerçekten hiçlikten mi doğdu? Bu, felsefi olarak da derin bir soru.
Eğer bir kara delik içinde kendi kendine oluştuysa, örneğin bir önceki evrenin sonunda, belki de evrenimizin doğumu, daha büyük bir kozmosun doğal bir parçasıdır. Bu noktada çoklu evren, multiverse kavramı devreye girebilir ki ona birazdan döneceğiz. Eğer Big Bang aslında bir beyaz delik idiyse, yani bir kara deliğin zaman tersine çevrilmiş hali, o zaman evrenimizin başlangıcı dış bir gözlemciye göre zamanın ters akışıyla eşdeğer bir fenomendi. Dışarıdan bakan biri, kara deliğe düşen maddenin gelecekteki tekillikte toplandığını görürken, içeride biz geçmişteki tekillikten dışarı fışkıran bir olay, beyaz delik, görüyoruz. Bu, zamanın iki farklı yönde algılanması demek. Şimdi büyük resme tekrar bakalım. Eğer evrenimiz bir kara deliğin içinde bir beyaz delik olarak doğduysa, bu sadece bizim evrenimize özgü bir olay mı? Yoksa her kara delik potansiyel olarak yeni bir evrenin tohumu olabilir mi? Bu fikir oldukça spekülatif olsa da bilim insanları tarafından tartışılmıştır. Örneğin bazı teoriler bir kara deliğin merkezindeki tekilliğin aslında bir tünel gibi davranıp başka bir boyutta genişlemekte olan yeni bir evren yaratabileceğini öne sürüyor. Yani biz her bir kara deliği bir tür kozmik tohum olarak düşünebiliriz. Bizim evrenimiz de belki başka bir ebeveyn evrende oluşmuş bir kara deliğin içinden filizlendi. Eğer bu doğruysa, evrenlerin birbiri içinde büyüdüğü koca bir kozmoslar ailesi hayal edebilirsiniz. Bir anlamda kozmik bir matruşka bebekleri dizisi gibi her bir evren bir sonraki evreni doğuruyor. Bu noktada holografik ilke adı verilen muhteşem bir kavrama değinmeden geçmeyelim. Leonard Susskind gibi fizikçilerin geliştirdiği bu ilkeye göre bir kara deliğin içine düşen bütün bilginin, yani tüm parçacıkların özellikleri vesaire, kara deliğin olay ufku yüzeyinde saklandığı düşünülür. Kara deliğin yüzeyi sanki dev bir kozmik hard disk gibi bilgiyi depolar. Böylece kara delik tamamen buharlaşsa bile Stephen Hawking'in öngördüğü Hawking radyasyonu ile bilgi aslında tamamen yok olmamış, ufukta kodlanmış olur. Bu fikir fizikçileri uzun süre uğraştıran kara delik bilgi paradoksunu çözmeye yardımcı oluyor. Peki ya bizim evrenimiz? Eğer gerçekten dev bir kara deliğin içindeysek, tüm bilgilerimiz, gezegenler, yıldızlar, vücudumuzdaki atomlar aslında evrenimizin sınırındaki bir yüzeyde kodlanıyor olabilir. Holografik ilkeye göre evrenin 3 boyutlu içindeki her şey 2 boyutlu bir sınırda karşılık gelen bilgilere sahip. Düşüncesi bile baş döndürücü. Biz belki de dev bir kozmik yüzeyin yansımalarıyız. Bu durum Platon'un mağara alegorisini andırıyor. Gölgelerle gerçek arasındaki ilişki gibi. Çok daha pratik bir anlamda holografik ilke ve kara delik evren modeli birleştiğinde evrenimizin sonunun da ilginç bir senaryo olabileceğini görüyoruz. Standart teori, evren sürekli genişlerse büyük donma, Big Freeze veya ısı ölümü yaşayacağımızı söyler. Tüm yıldızlar sönecek, galaksiler birbirinden çok uzaklaşacak, sıcaklık mutlak sıfıra yakın olacak ve kara delikler bile buharlaşıp yok olacak. Sonsuz bir soğuk ve karanlık. Alternatif olarak, eğer evren yeterince madde içeriyorsa, bir noktada genişleme durup geri çekilmeye başlayabilir. Her şey içe çökerek büyük çöküşle noktalanabilir. Bu senaryoda yok olan evren bir tekilliğe döner ve belki de bir sonraki büyük patlama ile tekrar doğar. Bir döngüsel evren modeli. Kara delik modeli bu resme şunu ekliyor. Belki de evrenimiz hiçbir zaman tamamen yok olmayacak çünkü olay ufkuna doğru genişleyip yaklaşıyoruz ama asla tam olarak ulaşamıyoruz. Tıpkı bir grafik eğrisinin bir doğruya yaklaşması ama hiç değmemesi gibi. Bu durumda evrenin genişlemesi sonsuza dek sürebilir ancak hiçbir şey tamamen kaybolmaz. Sadece erişilemez hale gelir. İlginç biçimde bu da bir çeşit ısı ölümü sayılır. Ancak sonsuz zaman alacağı için evrenin içinde asla gözlemleyemeyeceğimiz bir son olur bu. Son bir düşünce deneyi daha. Eğer evrenimiz bir kara deliğin içi ise, acaba bizim evrenimizdeki kara delikler de yeni evrenler doğuruyor olabilir mi? Belki de her yıldız çöküp kara deliğe dönüştüğünde, onun içinde bambaşka fiziksel yasaları olan bir evren kıvılcımlanıyordur. Bu fikir, bir tür kozmik doğal seçilim mekanizması bile düşündürmüştür. Bol kara delik üreten evrenler, daha fazla çocuk evren meydana getirir ve varlığını sürdürür. Bugün aklımızı zorlayan pek çok kavramı ele aldık.
Evrenimizin bir kara deliğin içinde olabileceği fikrini, beyaz delik olarak büyük patlamayı, dört boyutlu uzayda kavislenmiş bir evren modelini, zamanın okunu ve kuantumda zamanın esnekliğini, hatta her kara deliğin yeni bir evren doğurabileceği ihtimalini, tüm bunlar henüz kanıtlanmış olmasalar da, bilimin en büyük gücü tam da burada yatıyor. Mevcut bilinmezleri açıklamak için cesurca hayal etmek ve sonra bu hayalleri sınamak. Eğer evrenimiz gerçekten bir kara deliğin içinde ise, bu hayata, evrene ve her şeye bakışımızı değiştirebilir. Kendimizi koca bir kozmosun merkezinde değil, belki de daha büyük bir yapının küçük bir parçası olarak görürüz. Belki bizim evren dediğimiz her şey, daha büyük bir gerçekliğin içinde yüzen bir adacık gibidir. Bu durumda başlangıç ve son kavramları bile yeni anlamlar kazanır. Bir evrenin sonu, bir başkasının başlangıcı olabilir. Bilim henüz bu sorulara net cevaplar vermekten uzak, ancak araştırmalar devam ediyor. Yeni teleskoplar, kozmik arka plan ışımasının ince ayrıntılarını tarıyor. Parçacık hızlandırıcılar, uzay zamanın gizemlerini çözmeye çalışıyor. Belki bir gün, evrenimizin gerçekten bir kara deliğin içinde olup olmadığını dolaylı yoldan test edebilecek veriler elde ederiz. Şimdilik, bu teori bizi düşünmeye iten, perspektifimizi genişleten, harika bir entelektüel macera sunuyor. Ve biz, kozmosun iç içe geçmiş yapılarından birindeysek, varoluşumuza dair ne çıkarımlar yapabiliriz? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşın. Bilimle kalın, merakla kalın.